Son günlerde Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini işgal etmesiyle Ukrayna'nın ismini çokça duyar olduk. Peki Ukrayna krizi ne olacak? 3. Dünya Savaşı'na hazır olmalı mıyız? Türkiye olarak kimin tarafında yer alacağız? Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Rusya ve Ukrayna ilişkileri 17. yüzyıldan beri devam etmekteydi. Peki ne oldu? Aslında geçmişten günümüze kadar Ukrayna ve Rusya arasında gerilim devam ediyordu. 1920 yılında güneşli bir güne uyanan Ukrayna halkı bir şeylerin ters gittiğinin farkında değildi. İşçiler işlerine gitmemişti, çiftçiler tarlalarda değildi. Bir gariplik vardı. Ve sonra Sovyet-Rus askerleri sokaklarda belirdi. Sovyet-Rus askerleri Ukrayna'yı ele geçirmişti ve iki devlet arasındaki ilişkiler 1922 yılında kurulan Sovyetler Birliği'nde uluslararası ilişkilerden iç ilişkilere geçti. Ve yıl 1991, Sovyetler Birliği dağılırken işgal edilen Ukrayna toprakları bağımsızlığını tekrar kazanıyordu. Fakat Rusya'dan gelen gerginlikler ve düpedüz düşmanlık dönemleri başlamıştı. Ukrayna, Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı reddetmesiyle birlikte protestolar patlak verecekti ve bu harekete Euromeydan denilecekti. Fakat oraya gelmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych yönetiminde çeşitli ticaret anlaşmalarıyla ilişkiler işbirliği içerisindeydi. 21 Kasım 2013'te Euromeydan protestoları başlamıştı. 2014 yılına kadar devam etti. 1 Mart 2014'te Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi oy birliğiyle Ukrayna topraklarına Rus silahlı kuvvetlerini sokmasına izin verdi. Takvimler 3 Mart 2014'ü gösteriyordu. Birleşmiş Milletler Rusya temsilcisi Vitali Churkin 1 Mart 2014 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna topraklarına Rus silahlı kuvvetlerinin girme talebini içeren eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukovych tarafından imzalanmış bir mektubu gösteriyordu. Şubat ve Mart 2014, Rusya Kırım'ı işgale başlamıştı. Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım'ın işgal edilmesiyle Kırım Cumhuriyeti kuruldu. Şubat ve Mart 2014, Kırım krizi sırasında Ukrayna, Kırım'daki hükümet binalarının, havalimanlarının ve askeri üslerinin kontrolünü aidiyeti belli olmayan askerlere ve yerel Rus yanlısı milislere kaptırdı. Bu işgal 27 Şubat'ta aidiyeti belli olmayan silahlı kişilerin Kırım parlamento binasını ele geçirmesiyle başladı. Aynı gün Kırım parlamentosu yerel yönetimi Kırım'ın Rusya ile birleşmesini isteyen biriyle değiştirdi. Hükümet seçmenlerin ezici bir çoğunlukla Rusya'ya katılmak için oy kullandığı 2014 Kırım statüsü referandumunu 14 Mart 2014'te düzenledi. 17 Mart 2014'te Kırım bağımsızlığını ilan etti. 18 Mart 2014'te Moskova'da Kırım ve Sivastopol'u Rusya'ya katma anlaşması imzalandı. 19 Mart 2014'te Ukrayna'nın tüm silahlı kuvvetleri Kırım'dan çekildi ve Rusya eski topraklarını tekrar topluyordu. Dünya Sovyetler Birliği tekrar kuruluyor olarak düşünüyordu. 17 Nisan 2014'te Başkan Putin, Rus ordusunun Kırım ayrılıkçı milislerini desteklediğini belirterek Kırım halkının iradesini özgürce ifade edebilmesi için uygun koşulları sağlamak nedeniyle Rusya'nın müdahalesinin gerekli olduğunu belirtiyordu. Tüm dünya Rusya'yı izliyordu. 2014 yılı sadece Kırım'la sınırlı kalmadı. Mart ve Nisan 2014 boyunca Rusya yanlısı grupların Donetsk ve Luhansk'taki oblastlarda halk cumhuriyetleri ilan etmesiyle Rusya yanlısı huzursuzluk Ukrayna'da yayıldı. 2017 itibariyle her ikisi de kısmen Ukrayna hükümetinin kontrolü dışında kaldı. Buna cevaben Ukrayna, Rusya'ya karşı çok sayıda uluslararası mahkeme davası başlattı ve her türlü askeri işbirliğini ve askeri ihracatı askıya aldı. Pek çok ülke ve uluslararası kuruluş Rusya Federasyonu'na ve gerilime karışan bundan sorumlu olan Ukrayna vatandaşlarına yaptırım uyguladı. Mart 2014'te Ukrayna birkaç Rus televizyon kanalının Ukrayna'da yayınlanmasını yasaklamaya başladı ve bunu Şubat 2015'te işgalci devletin kolluk kuvvetlerinin silahlılarının herhangi bir eyleminin popülerleştirilmesini, kışkırtılmasını, propagandasını içeren görsel, işitsel eserlerin gösterilmesinin yasaklanması kararını izledi. Bir yıl sonra Rus yapımları Ukrayna televizyonlarında 3 ila 4 kat azalacak, Ukrayna, Rus sanatçıların Ukrayna'ya girmesini ve diğer Rus kültürlerin eserlerini de ulusal güvenliğe tehdit olarak görerek ülkede yasaklamaya başlayacaktı. Ukrayna, bunun bir güvenlik önlemi olduğunu öne sürerek 16 ila 60 yaş arasındaki tüm Rus erkeklerin ülkeye girişini insani amaçlar dışında yasakladı. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı isyancılar ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında askeri çatışmalar Nisan 2014'te patlak verdi. 5 Eylül 2014 tarihinde Ukrayna hükümeti ile kendi kendilerini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri temsilcileri geçici bir ateşkes imzaladılar. Ocak 2015'te yoğun yeni çatışmaların ortasında ateşkes fiilen son bulmuş oldu.
Şubat 2015'in ortasından bu yana yeni bir ateşkes anlaşması yürürlükteydi. Ancak bu anlaşma savaşı durmakta yetersiz kaldı. Ocak 2018'de Ukrayna Yüksek Şurası, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti tarafından ele geçirilen bölgeleri geçici olarak bir Rusya tarafından işgal edilmiş olarak tanımlayan bir yasayı kabul etti. Yasa aynı zamanda Rusya'yı saldırgan bir devlet olarak da tanımlıyordu. Rusya, NATO ve Ukrayna tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni desteklemek için doğrudan askeri operasyonlarla suçlanmaya başlamıştı. Rusya ise bunu şiddetle reddediyordu. Ancak Aralık 2015'te Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri istihbarat görevlilerinin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini kabul etti ve normal askerlerle aynı olmadıkları konusunda ısrar etti. Aynı zamanda Rusya, Rus gönüllülerinin ayrılıkçı halk cumhuriyetlerine yardım ettiğini kabul etti. 10 Şubat 2015 tarihinde Rusya'nın askeri müdahalesine cevaben Ukrayna parlamentosu, Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerin askıya alınmasına ilişkin bir kararname taslağı kaydetti. Bu askıya alma gerçekleşmese de Ukraynalı yetkili Dmytro Kuleba, Nisan 2016 başında diplomatik ilişkilerin neredeyse sıfıra düştüğünü kabul etti. 2017 yılının sonlarında Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, içerik olarak Rusya ile diplomatik ilişki bulunmadığını belirtti. 2017 yılına gelmeden önce 5 Ekim 2016'da Ukrayna Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Rusya'ya her türlü seyahatten veya kendi topraklarından transit geçmekten kaçınmalarını resmen tavsiye etti. Bakanlık, Rus yasa uygulayıcılarının sık sık yasa dışı fiziksel ve psikolojik baskı, işkence ve insan haklarının ve haysiyetinin ihlal eden diğer eylemler gibi kaba yöntemlerle kaba bir şekilde muamele gördüğü iddia edilen Ukrayna vatandaşlarına yönelik artan sayıdaki gerekçesiz tutuklamalara işaret etti. 2022 yılına geldiğimizde en sonunda beklenilen oldu ve Rusya resmen iki bölgenin bağımsızlığını tanıdığını tüm dünyanın gözü önünde açıkladı. Ve arkasından Suriye gibi rejimler bağımsızlığını tanıdı. Uzmanlara göre 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasının ihtimali düşük olsa da bizim gözlemlerimize göre savaş kapıda. Peki Türkiye kimin arkasında duracak? Türkiye, NATO müttefiki bir ülkedir. Türkiye toprak bütünlüğü çerçevesinde böyle bir işgalin gerçekleşmesini kabul edemez. Bu yüzden ülkemiz Ukrayna'yı destekleyecektir. Ayrıca Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde uyma yükümlülüğü mevcuttur. Montreux, İstanbul, Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkına sahip uluslararası bir sözleşmedir. Ülkemizi tehdit eden bir durum söz konusu olur ise boğazları kapatma hakkına Türkiye Cumhuriyeti sahiptir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dilerim.